Lisede okurken üst sınıflarımızda edebiyat dersi öğretmeni sınıfa giriyor ama dinsiz, evrimci bir adam. Sınıfta çocuklara diyor ki, arkadaşlar bu kainatın bir yaratıcıya ihtiyacı yok. Her şey kendi kendine oluyor, tesadüfen oluyor, evrimle oluyor diye o böyle gençlerin zihinlerini, fikirlerini bozmaya çalışıyor. Daha önce bu konularla alakadar güzel eğitimler almış Hasan abimiz teneffüse çıkıldığında tahtaya büyük bir ördek resmi çiziyor. Altına da ok çizip öğretmenin ismini ve soyadını büyük harflerle yazıyor. Sınıftaki arkadaşlar diyor ki, ya Hasan ne yapıyorsun? Başımıza dert açacaksın. Öğretmen girecek içeriye. İsmini soyadını görecek. Hasan abi diyor ki, bütün mesuliyet bana ait. Bırakın öğretmen girsin içeriye. Neyse zil çalıyor. Öğretmen giriyor içeriye. Daha tahtayı görmemiş. İşte masada otururken yoklamasını aldıktan sonra tahtaya bir şey yazacak. Dönüyor tahtaya, elinde tebeşir. Bir bakıyor ki kocaman bir ördek. Altında ismi ve soyadı yazılmış. Küplere biniyor. Dönüyor arkaya. Kim yazdı bunu? Sınıfta çıt yok tabii. Bir daha yüklenince Hasan abi parmağını kaldırıyor. Hocam diyor, onu yazanı gördüm ben diyor. Arkadaşlar biraz koşuşmuştu, etraf toz oldu. Siz bu tozlu ortama girmeyin diye ben kapıyı açtım. Arkadaş da camı açtı. O ara bir hava ceyran yaptı. Hava ceyranı kalktı, tebeşire çarptı. Tebeşir kalktı, kendi kendine tesadüfen hocam bir ördek resmi çizdi. Bir de altına ok çizip sizin isminizi ve soyadınızı yazdı. Biz bile hayret ettik hocam demiş. Hoca daha çok küplere binmiş. Hasan, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hiçbir tebeşir rüzgarın çarpmasıyla kalkar, kendi kendine ördek çizer. Bir de benim ismimi soyadımı yazar mı? Hasan abi ona, hocam siz bir ders önce canlı karıncaları, kirpiklerimizi, gökteki yıldızları, o tane tane inen yağmurları, balıkların pullarını, sineklerin kanatlarını kendi kendine tesadüfen oluşuyor diyordunuz da niye çizme bir ördek kendi kendine olmasın deyince hoca sağına bakmış, soluna bakmış, bakmış pabuç pahalı. Şimdi benim işim var, çekip gitmiş. Hasan abi aslında şunu söyledi. Eğer ucu sivri, arkası delik bir iğne varsa muhakkak onu yapan bir ustası var. Eğer bir A harfi varsa tahtada onu yazan illaki bir el var ve uzakta da olsa bir köy varsa muhakkak onun bir muhtarı var. Muhtarsız olmaz. Zerreden yıldızlara bu kadar muhteşem dengeli yapılmış olan bu dünyada illaki yaratıcısı olan Allah'ımızın varlığını bize izah edip ispat ediyor.